Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay, çok basit, ister klasik kullanabileceğiniz, isterseniz spor kullanabileceğiniz bir ceket modeli çalışacağız. Arkadaşlar videonun uzun olduğuna bakmayın. Ben bilmeyenler için çok fazla ayrıntıya girdim. Ama biraz kalıp bilgisi olanlar için en fazla 10 dakikalık bir video. Zaten aşağıya dakikalarını bırakacağım. Ona göre izlersiniz. Bu ceket modelimizi ben iki taraflı çalıştım. Bir tarafında ekose desenli bir kumaşla, diğer tarafındaysa 3 iplik jardonlu bir spor kumaşla çalıştım. Modelimizi siz de benim gibi iki taraflı çalışabilirsiniz. Keyfinize göre tek taraflı da kullanabilirsiniz. Dilerseniz kumaş özelliklerini ve dikiş ayrıntılarını videomuzun sonuna bırakalım ve kalıbımızı çıkarmaya başlayalım. Öncelikle gerekli olan ölçüleri belirleyelim ve bir kenara not edelim. İlk olarak tüm omuz ölçümüzü alıyoruz. Daha sonra omuz ölçümüzü ikiye bölerek yarısını buluyoruz. İkinci olarak göğüs ölçümüz ile kalça ölçümüzü alıyoruz. Göğüs ölçümüze ve kalça ölçümüze 20 santimlik payımızı ekliyoruz ve bu ölçülerin 1/4'ünü kullanarak çıkan sonucu da bir kenara yazıyoruz. Burada payınızı 20 santim tutmak zorunda değilsiniz. İsterseniz artırabilirsiniz. Evet, kullanacağımız omuz ölçümüzü, göğüs ölçümüzü ve kalça ölçümüzü bulduk. Bir kenara not ettik. Artık kalıbımızı çıkarmaya başlayabiliriz. Başlangıç olarak 80 santimlik düz bir hat çiziyoruz. Bu hattımızın en üst ucundan düz, dik bir hat uzatıyoruz. Daha sonra bu çizginin 2 santim aşağısından bir hat daha veriyoruz. Şimdi arka yakayı ve ön yakayı oturtmak için bir dikdörtgen çizeceğiz. İlk çizgimizin üzerinde yaka genişliğimiz olan 8,5 santimi işaretliyoruz. 8,5 santim 38 beden için kullandığım ölçü, 36 beden için 8,3 santimi, 40 beden için 8,7 santimi kullanabilirsiniz. Yani her beden için 2 milimlik bir oynama yeterli olacaktır. 8,5 santimden noktamızı aldıktan sonra düz hattımızdan aşağıya 9,5 santim inerek bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Bu arada yaka genişliği ölçüsüne 1 santim ekleyerek bu ölçümüzü bulduk. Siz de kendi ölçünüze 1 santim ekleyerek iniş uzunluğunuzu bulabilirsiniz. Dikdörtgenimizi oluşturduk. Hemen arka yakamızı çizelim. Ön yakamızı da çizelim. Arka yakamız ve ön yakamızdan sonra omuz ölçümüzü de kalıbımıza yerleştirelim. Bunun için ikinci çizgi üzerinde düz hattan içeriye doğru omuz ölçümüzün yarısını işaretleyelim. Attığımız noktayı yarım santim aşağı çekelim ve bu nokta ile yakamızın üst ucunu düz çizgiyle birleştirelim. Böylece yaka geçişlerimizden sonra omuz hattımızı da çizmiş olduk. Gelelim bedenimizin alt kısımlarına. İlk olarak arka uzunluk ölçümüzü belirleyelim. İkinci çizgimizden aşağıya 41 santimden noktamızı atıyoruz. Burada ben standart ölçüyle çalışıyorum. Siz bireysel ölçünüzü kullanabilirsiniz. Attığımız noktadan düz hat çıkışı veriyoruz. Biliyorsunuz bu çizgi bizim bel çizgimiz. Şimdi de 41 santimlik arka uzunluk mesafemizin tam ortasını buluyoruz ve işaretliyoruz. Attığımız noktadan aşağıya 3 santim iniyoruz ve göğüs genişliğimizi yerleştireceğimiz düz hattı uzatıyoruz. Arkadaşlar, eğer arka uzunluk mesafeniz 41 santimden dar ise buradaki 3 santimlik inişi biraz daha az alabilirsiniz. Hemen göğüs ölçümüzün 1/4'ini bu çizgimizin üzerine yansıtıyoruz.
Evet, göğüs genişliğimizi belirledik. Kalça düşüklüğümüzü de verelim. Ben yine standart ölçü kullanıyorum ve bel geçişinden 20 santim aşağıya noktamı atıyorum. Bu noktadan kalça genişliği oturtacağımız düz çizgimizi uzatıyoruz. Uzattığımız çizgi üzerinde kalça genişliğimizin 1/4'ini işaretliyoruz. Oradan en alt noktaya geçiyoruz. Ceket boyumuzu oluşturacak son hattımızı da veriyoruz. Ceketimizin uzunluğu netleştiğine göre göğüs noktamızla kalça noktamızı birleştirelim. Noktalarımızı düz cetvelimizle birleştiriyoruz ve çizgimizi aşağıdaki son hatta kadar uzatıyoruz. Ceketimizin yan dikiş hattı hazır. Buradan kolumuza geçelim. Kolumuzu çizmek için cetvelimizi omuz çizgimize yerleştiriyoruz. Omuz çizgimizin açısını kullanarak 68 santim uzunluğunda düz çizgi çiziyoruz. Bu çizgi omzumuzun uç noktasından başlayarak uzanıyor. 60 santim standart kol uzunluğu. 8 santim fazlalığı ise dışa doğru dönme payı olarak verdik. Burada da yine siz kendinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Kolumuzun uç noktasına gelelim. Aşağı doğru 16 santimlik dik çizgimizi çekelim. Bu çizgi bizim bilek genişliğimizin yarısı kadar olacak. Oversize bir ceket olduğu için ölçünüzü normalden geniş tutmanız iyi olacaktır. Ben 16 santim çalıştım. Siz daha fazla ya da daha az çalışabilirsiniz. Kolumuza yeniden döneceğiz. Yan hattaki fazlalıkları temizleyeyim, kafamız karışmasın. Temizlikten sonra bel çizgimize geçiyoruz. Bel çizgimizden 12 santim yukarıya bir hat geçişi daha veriyoruz. Artık üst taraftaki göğüs hattı çizgisinin bizim için bir anlamı kalmadı. Kalıptan attık. O zaman kolumuza geri dönelim. Bileğimizin uç noktası ile yeni belirlediğimiz hattı düz çizgiyle birleştirelim. Etek ucuna bir de göğüs kaldırma payı verelim. Burada göğüs genişliğinize göre 1, 1,5, 2 santim gibi bir iniş verebilirsiniz. Hatta göğüs hattınız çok geniş ve belirginse 2,5, 3 santimi de bulabilirsiniz. Size kalmış, ben 2 santim gibi çalışıyorum. 2 santim aşağı iniş veriyorum. Ön ortadan 90 derecelik geçiş sağlayarak yan dikişe doğru yumuşak bir hat çiziyorum. Tabii bu oval hat sadece ön beden için geçerli, sakın unutmayın. Arka bedeni düz çizgiden alacağız. Evet arkadaşlar, ceketin 3 iplik penyeden çalıştığım gri olan bölümü hazır. Hemen ön bedenimizin ve arka bedenimizin kopyalarını alalım. Arka bedende göğüs payımız yok, o nedenle düz hattan kopyalıyoruz. Kopyalarımızı çıkardıktan sonra ön bedenimizin ön ortasına 1 santimlik fermuar payı ekliyoruz. Sonrasında ise kalıbımızın geri kalanına 1 santimlik dikiş payı veriyoruz.
Bir de kenarlarını temizleyip kesime hazır hale getirelim. Kalıbımızı kesime hazır hale getirdikten sonra size cep ayrıntılarını da vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 iplik penye kumaşımızın olduğu tarafta fileto cep kullandık. Fileto cebi ben biliyorum, izlememe gerek yok diyorsanız videonun bu kısmını atlayıp hemen ekose desenli tarafın kalıp aşamasına geçebilirsiniz. Daha doğrusu kalıp demeyeyim çünkü küçük birkaç aşama var. Şimdiye kadarki olan kalıbımıza o birkaç aşamayı ekleyeceğiz, o kadar. Fileto cebimizi ben biraz aşağıdan çalıştım. O nedenle yerleşimi için kalça hattının ortasını kullandım. Siz fileto cebinizi istediğiniz yere istediğiniz açıyla yerleştirebilirsiniz. Burada sadece kalıptaki yerini belirliyorum ki dikişimizi yaparken ön bedenimin sağında ya da solunda kayma olmasın. Kalça hattımızın ortasını bulduk. Çapraz bir şekilde 18 santim uzunluğunda bir çizgi attık. Çizginin üst ucunu ve alt ucunu işaretledik. Cebimizin fileto kısmına geçelim. Bu parça için uzunluğu 18 santim, genişliği 7 santim olan bir dikdörtgen çiziyoruz. Ve kalıbı temizliyoruz. Arkadaşlar, cebin dikim aşamasını merak eden varsa kartlara ve aşağıdaki açıklama kısmına o videoyu da ekledim, haberiniz olsun. Cep torbamıza geçiyoruz. 18 santim uzunluğunda bir çizgi atıyoruz. Torbamızın genişliğini veriyoruz. Ben 20 santim verdim. Sonrasında çizginin uç noktalarından oval geçiş sağlayarak cep torbamızı oluşturuyoruz. Burada biraz hızlı çalışıyorum. Çoğunuzun bu kısmı bildiğini düşünüyorum. Temizliği yapalım. Temizliğini yaptıktan sonra ise cep torbasına ve fileto kısmına düz boy ipi geçişini verelim. Kesim ve kumaşa yerleştirme ile ilgili sıkıntılarınız için yine kartlar kısmına kalıp yerleşimi ve kesim aşaması ile ilgili videoyu da ekliyorum. İhtiyacınız varsa oradan ulaşabilirsiniz. Fileto cepli yüzümüzün kalıbını çıkardık, cep ayrıntılarını bitirdik. Sıra geldi ekose desenli parçalı ve kolları büzgülü tarafa. Öncelikle kopya almamız gerekiyor. Çıkardığımız temel kalıbımıza dönüyoruz. Arka yakamızı, ön yakamızı ve kola uzanan çizgiye kadar kalıbımızın üst bölgesine kopyalıyoruz. Burada neden hem ön yakayı hem arka yakayı beraber aldık diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar, bunu işleri kolaylaştırmak adına yaptım. Yeri geldiğinde anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Üst bedenin kopyası tamam. Alt bedene geçelim. Onun da kopyasını alalım. Yine koldan devam eden çizgiye kadar kopyalıyoruz. Alt beden kopyamıza hemen 1 santimden dikiş paylarımızı da verip tamamlayalım. Temizleyelim.
Alt bedenimiz için de küçük ayrıntılar var. Onu da sonraya bırakıyorum. Üst bedenin temizliğine geçiyorum. Fark etmiş olduğunuz gibi dikiş payı vermedik çünkü kolumuzun üst kısmında büzgü oluşturmak adına yapacağımız küçük bir işlem var. Kalıbın alt ön tarafından içeriye 3,5 santimden nokta atıyoruz. Üst tarafa geliyoruz. Yaka ucumuzdan omuza doğru 2,5 santimden nokta atıyoruz. Bu iki noktayı cetvelimizle birleştiriyoruz. Bu bizim hem ilk pay çizgimiz hem de diğer hatlar için referans çizgimiz. İlk çizgiden sonra bu çizgiye paralel 6 santim aralıklarla atabildiğimiz kadar çizgi atıyoruz. Ta ki 8 santimlik paya kadar. Zaten kol uzunluğumuzun olduğu 60 santimi noktayla belirlemiştik. O noktaya kadar geliyoruz. En son çizginin mesafesi birazcık dar olabilir, sorun değil. Tüm çizgilerimizi belirledik. Şimdi de kalıbımızın omuz tarafını kendimize çeviriyoruz. Ve ilk çizgiyi en alta kadar makasımızla keserek çıtlatıyoruz. Rahat çalışmak adına çizgi olmayan kısmı kağıdımıza sabitliyoruz. Arkadaşlar burada siz parça kağıt kullanabilirsiniz. Benim kalıbım küçük olduğu için ve rahat hareket edebilmek için bu şekilde çalıştım. Sabitlememizi yaptıktan sonra ilk çizgiyi omuz tarafından bele doğru makasımızla çıtlatıyoruz. Burada kalıptan tamamıyla ayrılmamasına dikkat ediyoruz. Kesimimizi yaptıktan sonra ara kısma 3 santimlik pay veriyoruz. Ve parçamızı bu 3 santimlik paya gelecek şekilde yerleştirerek yapıştırıyoruz. Sıra diğer çizgimizde. Aynı işlemi onun için de yapıyoruz. Çizgiden kalıbı parçalıyoruz. 3 santim pay vererek yapıştırıyoruz. Bu işlemleri diğer tüm çizgilere aynı şekilde uyguluyoruz. Evet, tüm parçalarımızı, paylarımızı vererek yapıştırdık. Şimdi de gözümüz yardımıyla paylı kısımların geçişini düzeltiyoruz. Alt kısımdaki kırılmaları da hafif ovallik vererek düzeltiyoruz. Kol ucumuzdaki 8 santimden olan noktamız belirgin.
Hemen dikiş paylarımızı da verelim. Temizliğimizi de yaptıktan sonra neden ön ve arka yakayı beraber aldık onu açıklayalım. Arkadaşlar, iki yakayı da beraber almamızın sebebi kesimde kolaylık olması açısından. Eğer isterseniz siz bu aşamada ön bedenin ayrı bir kopyasını alarak çalışabilirsiniz. Fakat böyle yaptığınızda hem kağıt harcamış olacaksınız hem de zaman. Ben ön ve arka parçaları bir arada çıkardım. Şimdi bu kalıp üzerinde ön ortadaki fermuar payımı, yani 1 santimlik dikiş payını içeriye doğru katlıyorum. Böylece arka orta kumaş katı çizgimi belirliyorum. Şimdi pembe kağıdımın kenarı kumaş katı olsun. Arka bedenimi hemen kumaş katı çizgime birebir yerleştiriyorum ve kesimimi yapıyorum. Yani siz yaptığımı düşünün, kesmeyeceğim. Arka bedenimin kesimini yaptım. Geldik ön bedene. Hemen 1 santimlik payımı yeniden açıyorum. Ön yakama dikiş payını veriyorum. Ve arka yakamdan kalan payı temizliyorum. Burada omza gelen kısımda küçük bir eksiklik oluyor. Deneyimli olanlar keserken rahatlıkla o küçük yeri tamamlar zaten. Deneyimli değilseniz de oraya bir kağıt parçası yapıştırıp kalıbı tamamlayıp temizliğini yaparsınız. Evet, şimdi de ön bedenim hazır. Yine pembe kağıdım kumaşımın 2 kat olan kenarı olsun. Kalıbımı kumaşa yerleştiriyorum ve kesimimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi kopya almadan tek kalıpla hem ön hem de arka bedenimizin üst parça kesimini tamamladık. Alt parçamıza dönelim. Biliyorsunuz ön ortaya yine fermuar payı vermiştik. O nedenle ilk olarak hiçbir işlem yapmadan 2 kat olan pembe kumaşımızın kenarına ön bedenimizi yerleştiriyoruz ve kesimimizi yapıyoruz. Fermuar paylı ve göğüs kaldırma paylı ön bedenimizi kestikten sonra gelelim arka bedenimize. Yine hemen ön ortadaki dikiş payını içeriye katlıyoruz. Arka ortada kumaş katımız olacak çünkü. Sonrasında ise etek ucumuzdaki göğüs payımızı düz çizgiden içeriye katlıyoruz. Biliyorsunuz arkada bu payımız geçerli değil. Burada diyeceksiniz ki 1 santimlik dikiş payı ne oldu? Onu da arkadaşlar kalıbı kumaşa yerleştirince halledeceğiz. Pembe kumaş katımıza kalıbımızın arka ortasını yerleştiriyoruz. Alt uca mezuramız yardımıyla kumaşın üstüne 1 santimlik dikiş payı veriyoruz. Hemencecik halledersiniz zaten. Ve kesimimizi yapıyoruz. İşte bu kadar. Böylece ön kopya, arka kopya alımıyla uğraşmadan tek kalıpla kesimimizi bitirdik. Bu uygulamayı tüm olarak çalıştığımız filoto cepli kalıp için de yapabilirsiniz. Böylece işinizi yarı yarıya azaltmış olursunuz. Beden kalıplarımızdan sonra hemen cep kalıbımızı da anlatayım. Öncelikle 12 santime 14 santimlik bir dikdörtgen çalışıyoruz. Sonra da üst kısmını yanlardan 3'er santim genişletiyoruz. En üstte 1,5 santim içe kıvırma payı olduğu için dikiş payı, diğer kenarlara 1 santim dikiş payı vererek cep kalıbımızı da çıkartıyoruz. Yanlardan verdiğim 3 santimlik payları dikişte ön ortada kırarak hareket sağlamak adına verdim. Yani dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben düz çalışmak istiyorum diyorsanız 3 santimlik payları hiç vermeyin. Direkt dikdörtgen şeklinde çalışın. Cep kalıbımızdan sonra yaka kalıbımıza geçelim. Öncelikle arka yaka genişliğimizi ve ön yaka genişliğimizi ölçelim. Arka yaka ve ön yaka ölçülerimizi toplayalım. Benim ölçüm 23 santim gibi çıktı. Hemen 23 santim uzunluğunda ve 8 santim genişliğinde bir dikdörtgen çiziyoruz. Bir santimden dikiş payı veriyoruz. Ön orta kumaş katı hariç. Temizliyoruz. Kumaş katı aynı zamanda düz boy ipi biliyorsunuz.
Burada hemen bir ayrıntıya girmek istiyorum. Arkadaşlar kumaşınız likrasız bir kumaşsa buradaki ön orta düz boy ipinin olduğu kısmı kumaşınıza verev şekilde oturtun ve kesiminizi verev şekilde yapın. Çünkü bu yakada verev şekilde kesmezseniz likrasız olan kumaşı yaka kasma yapabilir. Mesela ben bu yakayı iki taraflı çalıştım biliyorsunuz. Benim ekose kumaşım likrasız bir kumaş. O nedenle ekose olan tarafı verevine kestim ama 3 iplik olan yani likralı olan tarafı normal düz boy ipi şeklinde uyguladım. Burayı unutmayın, yakanızda sıkıntı çıkmasın. Bir de etek ucu geçişimiz var. Arkadaşlar ben çift taraflı çalıştığım için 6 santime etek ucu genişliğimin yarısı kadar kalıp çıkardım. Yani dikiş payı hariç 4 santim genişliğinde bir şeridim oldu. Siz tek taraflı çalışırsanız ortası dikişli olmaması için 10 santime etek ucu genişliğinizin yarısı kadar çalışabilirsiniz. Burada artık ayrıntıya girmiyorum. Zaten dilim dolanmaya başladı çok uzadığı için. Herkes bu kısmı biliyor diye düşünüyorum. Biraz da dikişten bahsedelim. Filota cepli kalıbımız düz inişli zaten. O nedenle onun dikişine değinmeyeceğim. Ama büzgü payı verdiğimiz üst bedenimizden biraz bahsedelim. Burada arka bedenimiz ile ön bedenimizin düz taraflarını yani kumaşımızın düz yüzünü içe gelecek şekilde üst üste koyuyoruz. Ve omzumuzda 2,5 santim içeriden attığımız ilk çizgimizde hatırlarsanız bilekte 8 santime kadar belirlediğimiz iki nokta arasını toplamda 60 santime daralana kadar büzerek dikiyoruz. Bu şekilde üst bedenleri birbirine çattıktan sonra üst parçalarla alt parçaları birleştirip daha sonra kol ucundan itibaren tüm yan geçişi dikebilirsiniz. Geriye iki bedeni tulumlamak kalıyor. İlk olarak içeriden kol uçlarını, sonrasında yakanızı ve etek ucu şeridinizi dikebilirsiniz. Ben 4 santim genişlikteki şeridin içine bir de 4 santim genişlikte lastik geçirdim arkadaşlar. Bu etek ucunuzun daha düzgün durmasını sağlıyor. Hem de birazcık etek ucumun genişliğinden 10 santim kadar dar lastik verdim. O lastik de hafif aşağıda toplama yaptı. Ben model olarak böyle düşündüm. Siz lastikte daralma yapmayabilirsiniz. Düz çalışabilirsiniz. Eğer isterseniz birazcık daha daraltıp alt kısmı büzebilirsiniz. Daha spor bir hava olur. Burası da yine size kalmış. Bir de fermuardan bahsedelim. Arkadaşlar çift taraflı fermuar almanız gerekmiyor. Ben kemik bir fermuar buldum. Uzun. Onu iki taraflı kullandım. Kemik fermuarlarda arka ön çok fark edilmediği için ön tarafa da böyle pompon gibi bir şey geçirdim. Onu normal fermuar olarak iki taraflı gayet rahat kullanabiliyorum. İsterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çift taraflı çalışacaksanız. Tüm bunların dışında birazcık da kumaşlardan bahsedelim. Gri olan taraf zaten 3 iplik penye bir kumaştan. Bunu söylemiştim. Diğer ekose kumaşım ise arkadaşlar yünlü gömleklik bir kumaş. İnce bir kumaş. Ben onu gömlek olarak kullanmak istemediğim için bu şekilde bir ceket çalışması yaptım. Kumaşım ince olduğu için büzgüsünün şeklini de çok güzel ve çok kolay bir şekilde verdi. Siz de büzgülü kısmı çalışmak istiyorsanız kumaşınızın birazcık rahat hareket alan, yumuşak detaylı bir kumaş olmasına dikkat edin. Çünkü eğer çok sert bir kumaş olursa buradaki büzgü sıkıntı yapar, fazlalık oluşturur, kötü bir duruş sergiler size. O yüzden bu büzgülü kısımda daha rahat hareket edebilen bir kumaş seçmeniz çok önemli. Buradaki kumaşın bir de esnek değil, onu da söyleyeyim. Likrasız, yünlü bir kumaş, ince bir kumaş, gömleklik bir kumaş ve burada ekose kumaşımı da 3 iplik kumaşımı da ben 2 metre kullandım. Yani 2 metre uzunluğundaki bir kumaş bana yetti. Onu da söyleyelim. Ayrıca dilerseniz siz bu kalıbı tek taraflı da kullanabilirsiniz. İçine astar geçirebilirsiniz tek taraflı olarak ve bunların yanında illa fermuarlı kullanmanız gerekmiyor. Bizim daha önce çıkardığımız şal yaka ve erkek yaka kalıplarımız var arkadaşlar. Hatta erkek yaka kalıbımız bir trench coat kalıbı. Onu da bu şekilde pratik bedenle çalışmıştık zaten. Oradaki yaka uygulamalarını direkt bu bedene aktarabilirsiniz. Bu bedende de kullanabilirsiniz. Bu şekilde dik yaka çalışmak istemiyorsanız.
Evet, çok uzun bir video oldu. Elimden geldiği kadar ayrıntı vermek istedim. Ama tabii ki yine eksikliklerimiz vardır ya da fazlalıklarımız vardır, bilmiyorum. Siz sormak istediğiniz sorular olursa yine bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Tabii ki illa sorularınız olması gerekmiyor. Yorum yaparsanız, bizi takip ederseniz, beğenirseniz, bize destek olursanız çok seviniriz. Hep bizimle kalın, güzel seyirle kalın, hoşça kalın.